Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere NARS'ın en yeni far paleti olan NARS Wanted Eyeshadow paletle yaptığım makyajımı göstermek istiyorum. Siz de şu an yüzümde gördüğünüz ışıltılı ve fresh görünümlü bu makyaj nasıl yaptığımı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İlk olarak yine cildimi makyaj için hazırlayarak başlıyorum ancak bu kez Urban Decay'in Rebound Priming Spray'ini tercih ediyorum. Ardından cildimi nemlendirmek için Dr. Jart'ın Ceramidin kremini kullanıyorum. Diğer videolarımı izleyenler fark etmiştir. Ceramidin krem benim favorim nemlendiricim çünkü içindeki küçük beyaz parçacıklar cildinizde sürünce eriyerek ekstra nem hissi veriyor. Hemen ardından makyajımın kalıcılığını uzatmak için NARS Pore and Shine Control Primer'imi tüm yüzüme uyguluyorum. Yüzümün tepe noktalarını aydınlatmak için NARS'ın likit aydınlatıcısının Copacabana rengini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi aydınlatıcıyı Beauty Blender'ımla elmacık kemiği, burun, dudak üstü ve alın bölgelerime ufak vuruşlar yaparak uyguluyorum. Fondöten olarak bu makyajda tercihim NARS Natural Radiant Longwear Fondöten'in Mont Blanc tonu. Yine her zamanki gibi fondötenimi yüzümün tamamına parmaklarımla yayıyorum. Bu oldukça hafif bir fondöten olmasına rağmen az miktarda kullanmak yeterli oluyor, o yüzden çok kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi Beauty Blender'ımla fondötenimi iyice yediriyorum. Gözaltı bölgem için NARS Radiant kremi kapatıcının Chantilly tonu kullanıyorum. Daha önce de söylediğim gibi hafif bir fondöten kullandığım için özellikle kapatmak istediğim noktalara NARS Soft Matte Complete kapatıcımı uyguluyorum. Elimde gördüğünüz ürünün vanilya renginde olanı. Tekrar Beauty Blender'ımı alıp kapatıcımı yüzümün kalanına doğru yayıyorum. Bunun yaparken özellikle gözlerimin altında ve göz kapaklarımda ürün fazlası kalmadığından emin oluyorum. Pudralama işlemine geçmeden son olarak ekstra nemlendirme için yüzüme MAC'ın Fix Plus sprayini sıkıyorum. Gözaltı bölgemdeki kapatıcıyı sabitlemek için Too Faced Peach Perfect sabitleme pudrası kullanıyorum. Pudrayı uygulamadan önce gördüğünüz gibi Beauty Blender'ımla gözaltı bölgeme yavaşça bastırarak çizgilenme olmadığına emin oluyorum. Gözaltımdan sonra yüzümün kalanını da aynı pudrayla sabitliyorum. Konturlama işlemi için NARS Laguna bronzerimi elmacık kemiklerimin altına, alnıma, boynuma, çene kenarlarıma ve burnuma uyguluyorum.
Bunu yaparken burnumu üstüne 2 çizgi halinde sürdüm bronzerimi, yanlara doğru çizgiler görünmeyene kadar yediriyorum. Yumuşak bir görünüm elde etmek için bir kez de bronzerimle kullandığım büyük fırçayla üstünden geçiyorum. Ağırlık olarak NARS Unfiltered 2 paletimin ortasındaki gördüğünüz iki rengi karıştırarak kullanıyorum. Yüzümü aydınlatmak için paletin üzerindeki aydınlatma tonuyla yüzümün tepe noktalarına, yani ışığın yansıması gereken bölgelerime sürüyorum. Yüzüme daha sağlıklı ve sıcak bir görünüm vermek için Too Faced'in Sweet Pie bronzerini büyük bir fırça yardımıyla daha önce kontrollediğim yerlere uyguluyorum. Ardından kaşlarıma geçiyorum. İlk olarak kaşlarımı NYX Micro Kaş kalemin tarak kısmıyla tarıyorum. Sonra kalem tarafına geçip seyrek alanlara kıl görünümü verecek ufak darbelerle yoğun bir kaş görüntüsü oluşturuyorum. Son olarak da kaşlarımın görünümü sabitlemek için Maybelline Brow Drama Sculpting kaş maskaramın benim kaş rengime uygun olan Dark Blonde tonunu uyguluyorum. Şimdi sırada makyajımın spesiyali olan Narcissist Wanted far paletimle yapacağım göz makyajı var. Önce gördüğünüz gibi paletimdeki en açık kahve tonu kriz bölgeme uyguluyorum. Çünkü bu benim geçiş tonum olacak. Sonra bir koyu tona geçiyorum ve yine kriz bölgeme derinlik veriyorum. Bunu yaparken dikkat ederseniz yanlara doğru da biraz çekerek gözlerime daha büyük bir görünümü veriyorum. Özellikle kenarlara boyut kazandırmak için Duo Fiber fırçamı alıyorum ve paletimdeki yarı ışıltılı koyu kahve tonu daha önceki tonların üzerine yedirerek uyguluyorum. Sonra ilk fırçamı tekrar alıyorum ve tüm tonların iyice karıştığından emin oluyorum. Fırçamın üstünde kalan farı gördüğünüz gibi alt kirpik çizgimde de kullanıyorum. Böylece gözlerimin altı ve üstü yakın tonlarda oynuyor. Ardından temiz bir fırçayla kenarların üzerinden geçip yumuşak bir görünümü elde ediyorum. Kaş kemiği ve göz çukurumun iç köşelerini aydınlatmak için paletimdeki şu gördüğünüz ışıltılı şampanya tonu kullanıyorum. Ancak ben bu farın aydınlatıcılığını yeterli bulmadığım için bir kez daha NARS Overexposed Glow aydınlatıcı uyguluyorum. Göz kapaklarımın far işlemine geçmeden önce NYX'in glitter yapıştırıcı primer uyguluyorum. Bu ürün özellikle simli ve ışıltılı farların kalıcılığını artırıyor ve daha yoğun bir görünüm veriyor. Ardından paletimdeki simli şampanya tonu primerimin üzerine uyguluyorum. Eyeliner olarak yine favorim olan Kat Von D Tattoo Liner in Trooper kullanıyorum.
yüzümdeki makyajı cildime iyice yedirmek için Kat Von D Lock-It yüz spreyimi sıkıyorum. Maskara olarak tercihim Maybelline Lash Sensational. Burada aydınlatıcımı yeterli bulmadığım için yüzümdeki sprey tamamen kurumadan biraz daha aydınlatma yapmaya karar veriyorum. Bunun için Overexposed Glow Highlighter'ımdan biraz alıp bir kez daha yüzümün tepe noktalarına uyguluyorum. Dudaklarım için önce Urban Decay Vice Rouge'un 1993 tonuna olanı kullanıyorum. Ardından biraz daha light ve pembe bir görünümü vermek için Bak Tok tonundaki Urban Decay Liquid Rouge'umla üzerinden geçiyorum. Evet, böylece makyajımın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.